Hue sokaklarından tekrardan selamlar. Çok sıcak. Dışarıya adım atmaz oluk oluk terlemeye başladım. Vietnam'ın şu olayını seviyorum gerçekten. Her yer kıpkırmızı, ışıl ışıl. Şimdi bugün birazcık mistik bir gezi yapacağız. Normalde bu saatlerde çıkmamak lazım. Şöyle Vietnam şapkamı aldım. Muhteşem koruyor bu arada. Biliyorsunuz günlük 500.000 dong çekme ritüelim var. Onu gerçekleştireceğim. Daha sonra nereye gideceğim ondan bahsedeceğim. Hue'de bulunan bu bölge İmparatorluk şehri diye geçiyor. Vietnam'da 80'lerde Huyen Hanedanlığı'nın işte 1800'lerde kurduğu eski bir imparatorluk merkezi. Bu gideceğiniz yer Hue'nin en önemli tarihi noktalarından biri. Hue genel yapısı bakımından bu şekilde tarihi noktalar, tarihi yerler çok fazla ve mistik bir yapıda bulunan bir şehir. İmparatorluk şehri UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyormuş. Böyle arkadaşlar, şimdi içerisinde neler var derseniz işte saraylar, tapınaklar, imparatorların mezarlığına ait kalıntılar varmış. Burası eskiden Vietnam imparatorlarının yaşadığı özel bir bölgeymiş ve ülkeyi burada yönetiyorlarmış. Yani çok da anlatmaya gerek yok. Tarih belgesel kanal değiliz. Beni tarihi yerler çok böyle etkiliyor. Tarihi noktalarda gezmeyi çok seviyorum. Giriş kapısı bu şekilde. Soldan turist kafesi akıyor. Böyle kocaman surlar var. Böyle dört bir tarafı surlarla kaplı. Benim olduğum yöndeki giriş bu şekilde. Başka girişi var mı bilmiyorum. Şöyle dayılara geçelim. Böyle bir girişi var. Henüz girmedik sanırım asıl bölgeye. Şöyle birinci surlar ve ikinci surlarda şöyle. İnanılmaz bir büyüklükte bir alan. Devasa bir Vietnam bayrağı. Şimdi asıl giriş burası. Gişelerin olduğu. Bakalım ne kadarmış. Evet arkadaşlar, ben şimdi ticket'ımı aldım. Şöyle size de göstereyim. Birçok alan var içeride. Mezarlıklar vesaire var, böyle tarihi mezarlıklar bilmem ne. Birçok şey var. Buralara giriş ekstra ücret. İşte 200'den başlıyor. 500-600'e kadar çıkıyor fiyatlar. Ben sadece İmparatorluk şehrine bilet aldım. Bu da 200 dong. Yani totalde 348-350 TL kadar bir fiyat yapıyor. Şimdi giriş kapımız şurası. Bu arada. Ticket'ı da şuradan aldım. Turist kafilesi. Her yerde. Bunlardan uzak durmak lazım. Çok yavaş yürüyorlar, çok gürültü yapıyorlar. İnanılmaz devasa büyüklükte. Şöyle. Thank you. QR'ı okuttu ve kaşa bastı, gidiyoruz. Bakalım değer mi değmez mi? Güneş gitti, birazcık gölge geldi. Çok iyi. Herkes şu şapkalardan takıyor çünkü inanılmaz derecede güneşten koruyor. Normal şapkalar çok kötü. Hiçbir faydası yok. Kamerayı kapat. Arkadaşlar bir tane taht vardı sadece. Kian Chum Sarayı, Vietnam'ın Hue şehrindeki imparatorluk şehri içinde bulunan özel bir saraydır. 1920'lerde yapılmış ve bir zamanlar Vietnam'ın son imparatoru burada yaşamış. Mimarisinde hem Asya hem de Avrupa tarzı karışık bir hava yarattığı için bu da insanlar tarafından farklı ve dikkat çekici olduğu için çok ilgi çekiyor. Yağmur geliyor sanırım. Şimdi içeriye gireli bir 15 dakika falan oldu. Böyle çok fazla turist olunca çok hoşlanmıyorum.
bağırıyor, bir şeyler anlatıyorlar falan. Her köşede fotoğraf çekiyorlar. Yani o atmosferi yaşayamıyorum. Şimdi böyle bir yol var. Bir de böyle bir yol var. Bir de böyle bir yol var. Nereye gideceğimi, ne yapacağım ben de çok bilmiyorum. Şöyle tabelalar var, bakalım ne diyormuş. Bisiklette kiralayıp içeri giriş yapabilirsiniz ya da içeride sanırım şey de var, emin değilim ama kiralanabilir bisikletlerden olması lazım. Şimdi birazcık turistlerden uzaklaşmak istiyorum. Yani onlar nereye giderse ben aksi yöne gideceğim. Şöyle bir yola girdik. Bakalım, yürüyelim, yürüyeceğiz. Yağmur da geliyor gibi ama hava aydınlık şu an için. Bu arada inanılmaz böyle bir durgunluk geldi. Neden acaba? Bir sakinleştim, bir duruldum, bir şey oldu. Ayaklarım gitmiyor. Mantıklısı haritaya bakarak ilerlemek. Çünkü burası adı üstünde imparatorluk şehri. Yani çok büyük bir alan ve çok fazla yapı var. Şöyle haritadan da açtım. Kafamıza göre gidersek bir şey bulamayız. Şimdi şöyle bir yapının içine girdim. Đều nào nhau, đều vào. What is the name of these instruments? Erhu? No, not Erhu. Evet, aradığım yapıya geldik şimdi. Gerçekten şimdi siz de görünce şok olacaksınız. Baksanıza, kocaman bir imparatorluk. Şurası bahsettiğim yer. Çok iyi gözüküyor. Buradaki yaşamı hayal edin. İnsanları hayal edin. Baksanıza, inanılmaz. Bu arada sadece imparatorluk şehri için bilet alırsanız bence yeterli. Burası çok büyük bir alan. Fazlasıyla zaten tarihi yapı var. Bir gününüzü vermeniz lazım tamamını gezmeniz için. Yani bence yeterli bir bilet girişi. İnanılmaz güzel bir yere girdim. Hiç kimse yok. Çok iyi. Şuraya bakın, şu sessizliğe. Bununla ilgili size bir hikaye anlatacağım. Ayçiçeği ile ilgili. Yanına yaklaşamıyorum. Küsmüş hepsi. Ben ayçiçeklerine dokunamıyorum ya. Ürkütücü geliyor bana. Çok fazla yaklaşamıyorum. Ben turistlerden kaçayım diye bayağı ıssız bir yere girdim sanırım. Şöyle. Gerçekten efsane fotoğraflar çektim. Görmek isterseniz Instagram'a gelin. Ve tek başıma. Tek başıma nasıl çekiyorum falan diye hala soranlar var. Şu ya, hani aptal bir tripod ve telefon. Bakın. Herkes öyle yapıyor. Sadece bir tripod ya.
Yani baksanıza şu yolun güzelliğine. Buraya kadar gelmişim. Şu yollarda yürümeden olur mu? Şu an tarihin üzerinde yürüyoruz resmen. Ne savaşlar ne olaylar oldu. Böyle gözümün önüne getiriyorum. Yürüyen insanlar, o dönemdeki savaşlar falan. Bunları böyle hayal ediyorum. Ben çok normal gezmiyorum açıkçası. Herkes şöyle kıyafetler giymiş de gelmiş. Böyle kıyafetler giymişler. O sırada benim Max kombin Tí ra cửa kia mà. kavga ediyorlar. Ya ben mi çok ince düşünüyorum? Benim gibi düşünen var mı gerçekten? Biz bence toplum olarak da çok ince düşünüyoruz. Yani tamam bizde de var bağıra bağıra konuşan bilmem ne yolları tüküren cart curt ama ya bunların hepsi böyle. Bizde genelleme yapmak yanlış olur açıkçası. Ama burada bunları genelleyebiliriz. Bağıra bağıra kavga ediyorlar. Yerleri tükürmeyi zaten saymıyorum artık. İğrenç, berbat bir durum. Böyle arkadaşlar. İnsanlar böyle gelmiş sevgilileriyle işte turlarla falan filan. Şurada çift gezen var. Arkadaşlarıyla gezen var. Arkadaşlar burası ücretsiz kısım. Ama buradan itibaren ücretli. Yani şu taraf ücretsiz, bu taraf ücretli.